Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir börek yapacağız. Börek tarifleri sizleri korkutmasın. Gerçekten yapım aşamaları oldukça pratik ve kolay. Hepiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen böreğim için hazırlıklara başlıyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke ve 2 yemek kaşığı da yoğurdumu ekliyorum. Böylelikle sıvı malzemelerimizin hepsini eklemiş bulunuyoruz. Malzemelerim iyice birbirine karışana kadar şöyle görmüş olduğunuz gibi kısa süre karıştırıyorum. Ardından bir miktar un ekliyorum. Bu unun üzerine de kuru malzemelerimi ekleyeceğim. 1 paket kabartma tozunu ekledim ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Hamura eklediğimiz tuz miktarını tabii ki sizler damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yine her zaman söylediğim gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ben açıklama kısmına un miktarını yazıyorum ama her zaman söylediğim gibi sizler unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebiliyor ve hatta kullandığımız malzemelerin ısısında bile değişiklikler olabiliyor. Hiçbirimiz malzemelerimizin ziyan olmasını istemeyiz. O yüzden azar azar şöyle elimize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar unumuzu ekleyelim. Genel itibariyle hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle tezgahımda kısa süre yuvarlayıp toparlayacağım. Toparlamış olduğum hamurumu da üzerini örterek yaklaşık 15 dakika dinlendireceğim. Hamurum dinlendikten sonra üzerini açıyorum. Şöyle çok kısa süre tekrardan yoğuruyorum. Uzunlamasını bir şerit haline getiriyorum. Hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir kesme aparatıyla hamurumu parçalara bölüyorum. Mandalina boyutunda parçalar almamız yeterli olacaktır. Yuvarlak beze haline getirdiğim hamurlarımı un serpmiş olduğum bir tabağın içerisine alıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Bütün bezelerim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14 adet beze elde ettik. Üzerini örtüyorum. Ben de diğer tarafta iç harcını hazırlıyorum. Böreğimi bugün ıspanaklı yapmayı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi yıkayıp doğradığım ıspanaklarımın üzerine 1 adet yemeklik doğradığım kuru soğanı döküyorum. Ardından baharatlarımı ilave ediyorum. Baharatlarımdan sonra rendelemiş olduğum beyaz peynirimi döküyorum. Son olarak da yarım çay bardağı zeytinyağımı döküyorum ve malzemelerimi iyice bir karıştırıyorum. Böreğinizi farklı iç harçlarıyla da yapabilirsiniz. Bu böreğin kıymalısı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. İç harcımız da hazır. Şimdi yufkalarımızın arasına sürmek için sosumuzu hazırlıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı da yoğurt kullanacağız. Malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık arkadaşlar. Sıra geldi açma işlemimize. İlk bezimi tezgahımın üzerine aldım. Şöyle bir miktar un serpiştirdikten sonra servis tabağı boyutunda açıyorum. Bu büyüklük bize yeterli olacaktır.
Bütün hamurlarımı aynı şekilde açacağım arkadaşlar. Benim verdiğim ölçülerden 14 adet hamur bezesi çıktı. Bunları da 7-7 olarak 2 gruba ayırdım. Şimdi ilk etapta 7 adet servis tabağı boyutunda hamur açacağım. Gördüğünüz gibi 7 adet hamurumu açtım arkadaşlar. 1 adet tabak alıyorum. Tabağımın içerisine ilk hamurumu koydum. Üzerine bolca nişasta serpiştiriyorum. İkinci bezemi de alttaki hamurun üzerine yerleştiriyorum. Tekrardan bolca nişasta serpiştiriyorum. Bu işlemi 7 tane hamurumu üst üste gelecek şekilde tekrarlıyorum. Aşamaları verdiğim gibi takip ederseniz gerçekten kusursuz börekler elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi ilkini hazırladım arkadaşlar. Şimdi diğer yedili grup için tabii ki bunu kenara alırken üzerini örtüyorum. Hamurlarımızın kurumaması gerek. Biz de diğer tarafta artık diğer yedili grubu hazırlayabiliriz. Onları da aynı şekilde servis tabağı boyutunda açacağım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Diğer hamurlarımı da açtıktan sonra tekrardan aralarına nişasta serpiştirerek yedili grubumu elde edeceğim. Siz dilerseniz 3'erli 4'erli şekilde de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 adet 7'şerli grup hazırladım. Şimdi ilk hazırlamış olduğumu alıyorum tezgahıma. Diğerini üzerine örterek kenara bırakıyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine aldıktan sonra parmak uçlarımla iyice bastırarak bir miktar büyütüyorum. Daha sonra merdaneden yardım alarak hamurumu büyütme işlemine başlıyorum. Bu aşamada sadece nişasta kullandım. Hamurumuzu açarken fazla bastırmamaya özen gösterelim ve ara sıra ters düz edelim ki her katı tek tek aynı boyutta olsun arkadaşlar. Yaparken gördüğünüz gibi aralarına bolca nişasta serpiştirmiştik. Onun da sebebi hamurlarımızı açtığımız zaman birbirine yapışmaması. Çok bastırmadan özenli bir şekilde açıyorum. Açma işlemim bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumu şöyle bir kısmından tutarak çekiyorum. Bir katını elimle çekiştirerek çıkarmış oluyorum. Bu arada inceliğini de göstermek isterim sizler için. Bakın çok kısa sürede incecik yufkalar açtık. Üzerine hazırlamış olduğum sostan birkaç kaşık döktüm. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkamın uç kısmını şöyle iç harcı koyacağım kısmını 3 parmak kalınlığında içeri doğru katladım. İç harcımı koyuyorum. İç harcımın üzerine kapatarak rulo şeklinde sarıyorum. Sararken de şöyle biraz çekiştire çekiştire saralım. İki ucunu ortada birleştiriyorum. Bir nevi kalbe benzer bir şekil elde ediyorum. Hızlı bir şekilde tekrardan sizlere gösteriyorum. Aralarına bolca nişasta serpiştirdiğimiz için yufkalarımız kolay bir şekilde çıkıyor. Hem de incecik açılmış bir şekilde. Sosumuzu sürüp uç kısmını katladım. İç harcımı koyuyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde rulo şeklini vererek sarıyorum.
İki ucunu da ortaya doğru kıvırıyorum ve böreğimizin şekli gerçekten muhteşem oluyor. Bütün böreklerimi aynı şekilde açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tepsisini sizler için göstereyim. Kalan sosumu da böreklerimin üzerine sürüyorum. Böreklerinizin üzerine dilerseniz susam ya da çörek otu serpiştirebilirsiniz. Bu şekilde sos sürmeden önce buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Önceden 180 dereceye ayarladığım fırında pişmeye bırakıyorum. Çok güzel bir şekilde kızarmaya başladı. Tam istediğim rengi gelene kadar pişirip fırından alacağım tepsime. Evet, böreklerimi fırından çıkardım arkadaşlar. Şöyle ilk sıcağı çıkana kadar bekleyeceğim. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir börek yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.